Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Serdar Bayram. Bugün bir DevOps projesi gerçekleştiriyor olacağız. Öncelikle DevOps'ta en yaygın kullanılan open source platformlardan biri olan Jenkins uygulamasını burada kullanıyor olacağız. Jenkins bir CI/CD yani Continuous Integration, Continuous Deployment yapmaya yarayan ve oldukça yaygın olan bir open source araç arkadaşlar. Bu araçla oldukça fonksiyonel işlemleri tek merkezden yönetebilir ve birçok süreci bu araç üzerinden ilerletip kolaylıkla sonuç alabilirsiniz. Şimdi burada yapacağımız işlemde Jenkins'in çok detayına girmeyeceğim fakat Jenkins üstünde bu proje üzerinde ihtiyacımız olan bütün araçların kurulumları, yapılandırmaları, credential tanımlamaları ve Jenkins uygulamasının setup'ını işliyor olacağız. Yapacağımız bu çalışma öncelikle AWS üstünde gerçekleştireceğimiz bir çalışma olacak. Eğer AWS account'unuz yoksa free bir account açıp 750 saate kadar free sanal makineler oluşturarak bunların üzerinde bu operasyonu gerçekleştirebilirsiniz ve herhangi bir ücret ödemeden 750 saati doldurana kadar bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden dolayı size şarj edecek bir ücret olmayacak burada. Dilerseniz bu projeyi aynı kapsamda lokalinize bir Ubuntu machine kurarak bunun üzerinde de gerçekleştirebilirsiniz. Burada da herhangi bir maliyet bulunmuyor. Oldukça simple bir proje olacağı için hem lokalde hem cloud tarafında bunu uygulayabilirsiniz. Öncelikle yapacağımız projenin detayını biraz size şema üzerinde anlatmak istiyorum. Uygulamanın makalesine kişisel blogumdan erişebilirsiniz. Bu uygulamanın bütün kodlarını kişisel GitHub repomda barındırmış bulunuyorum. Kodları internetten buldum. Her kod geliştirme kısmı bana ait değildir. Bunun gibi birçok projeyi internette GitHub gibi, GitLab gibi birçok yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece simple bir web page'den oluşmakta. Burada esas fokus olunması gereken şey CI/CD sürecinin temel olarak anlaşılması üzerine olacak. Bu bir giriş seviye lab olacağı için çok komplike bir döngüsü olmayacak. Henüz CI/CD proseslerini bir pipeline'a dökerek gerçekleştiremeyeceğiz bu çalışmada. Oldukça basit bir proje gerçekleştireceğiz. Burada yapacağımız çalışmanın temel amacı Jenkins'i tanımak, Git reposundan bir dosya çekmek, çektiğimiz dosyaları bir analizden geçirip bir takım puanlar alabilmek, kod değerlendirebilmek ve ardından konteyner mimarisine kodu deploy edebildiğimiz bir mimari kurgulayacağız. Öncelikle ekranda görmüş olduğunuz şemamızda developer'ımız kodu GitHub'da derlemiş durumda. Şu an benim Git repomda bu dosyalara erişim sağlayabilirsiniz. Dosyalar burada gördüğünüz gibi basit simple bir web sayfasından oluşuyor. Burada bir Docker file var. Projenin son adımı olarak Docker file'ı build edip ardından up etme yönünde bir prosesimiz olacak. Burada yapacağımız adımları tek tek görebilirsiniz. Madde madde ilerleyecek olursak bir adet Ubuntu 22.04 kuracağız ya da 24.04 de kurabilirsiniz. Burada herhangi bir versiyon farklılığı yok. Her ikisinde de çalıştırabilirsiniz. Ardından kurmuş olduğumuz Ubuntu'nun üzerine Jenkins CI/CD aracımızı kuracağız. Sonrasında Docker aracımızı kuracağız. Docker engine'ini kuracağız daha doğrusu. Ve ardından Jenkins server'ımızın yani hem Docker Docker registry'sini kurmuş olduğumuz hem Docker engine'ini kurmuş olduğumuz hem de Ubuntu'yu kurmuş olduğumuz sunucu üstünde SonarCube uygulamamızı konteyner olarak çalıştırıyor olacağız. Sonrasında Jenkins aracımızda kodumuzu çekip SonarCube'a aktarıp ardından Docker'a build edip sonrasında web sayfamızı publish edip görüntülüyor olacağız. Finalde şu şekilde bir web sayfası görüntülemeyi hedefliyoruz. Şimdi burada yapacağımız işlem öncelikle bir AWS hesabımıza bağlanıp ardından bu işlem için bir makine oluşturmak olacak. Öncelikle AWS'e geliyoruz. Öncelikle arkadaşlar burada hangi zonda olduğunuzu kontrol etmeniz önemli. Ben İrlanda zonunda çalışıyorum. EU West 1 diye geçiyor. Şu an bu proje için olmazsa olmazımız şuradaki detaylar bulunuyor arkadaşlar.
Detayların içerisinde hemen şu bilgiyi de geçmemiz gerekiyor açıkçası. Şurada öncelikle AWS üzerinde bir T2 Large ya da Medium makine oluşturabilirsiniz. Ardından bu makinenin dahil olduğu Security Group için açılması gereken portlarımız 8080 Jenkins'in kullandığı port, 9000 SonarCube uygulamamızın kullandığı port, 8000 ise bizim web application'ımızın kullandığı port oluyor olacak. 22 ise klasik SSH portu arkadaşlar. Evet, şimdi bu kadar ön bilgiden sonra artık kuruluma geçebiliriz. Hemen buradan AWS ekranıma bağlanıyorum. AWS'ime bağlandıktan sonra burada Launch Instances diyerek bir makine oluşturacağım. Buraya hemen bir isim veriyorum. Jenkins Server diyelim. Hemen bir Ubuntu makine seçiyorum. Bana hangi AMI'dan oluşturacağını söylüyor. 2404. Okey. Burada bu zaten Free Tier Enable seçeneği olmalı ki sizin kotanızdan götürmesin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası oldukça önemli çünkü burada seçeceğiniz makine tipi instance type, yani size ne kadar para şarj edeceğini gösteriyor. Siz free account kullanıyorsanız T2 olan modellerden birini seçmeniz gerekiyor. Yanında free tier eligible olması gerekiyor arkadaşlar. Ama bizim bu projemizde bu tamamen free olduğu anlamına geliyor. Fakat şurada görmüş olduklarınız T2 Small, T2 Medium gibi makinalarsa sizin saatlik kotanızdan götürmeye başlıyor. Şimdi ben bu proje için çok geniş kapsamlı bir işlem yapmayacağım ve Jenkins makinamızda uzun bir pipeline olmadığı için Medium seçiyor olacağım. Dilerseniz burada large da seçebilirsiniz. Bir key pair'ınız olması gerekiyor. Burada dilerseniz create new key pair diyerek bağlantı için bir anahtar oluşturabilirsiniz ya da daha önce oluşturduğunuz bir anahtar varsa buradan o anahtarı seçebilirsiniz. Benim burada bir adet anahtarım var. Lab adı altında. Evet arkadaşlar, şimdi burada Network Settings'te hangi network içerisinde bu makinenin barınacağını seçiyor olacağız. Burada Network Settings bölümünde hangi network altında hangi subnet'te olacağını seçiyoruz. Benim şu an için herhangi bir tanımlı ikinci bir VPC'm bulunmuyor. Sizin daha farklı bir yapınız varsa, birkaç VPC kullanıyorsanız bunlardan bir tanesine dahil etmeniz gerekecek. Hangisi olduğunu sizin seçmeniz lazım. Ben default config'lerle kullanıp yeni bir VPC açmadığım için default'ta zaten bir tane var. Dolayısıyla başka bir şey seçemiyorum. Subnetlere geldiğim zaman da 3 subnetim var. Bunlardan herhangi birini atabilirim ama şu an için bunların da bir önemi yok. O yüzden dolayı burada default'u bırakıyorum ve burada seçeceğim kısım şu. Oldukça önemli. Security Group arkadaşlar. Şimdi Security Group'un tanımını size bir sonraki ekranda gösteriyor olacağım. Burada ne yapmanız gerektiğini. Şimdi burada dilerseniz Create Security Group diyerek portlarınızı buradan manuel olarak tickleyerek de seçip yeni bir Security Group oluşturabilirsiniz. Ya da Security Group'u birazdan göstereceğim bölümde siz ihtiyaçlarınıza göre ilgili portları açarak oluşturup burada oluşturacağınız makinalara atayabilirsiniz. Ben Lab Web Security Group diye bir grup oluşturmuştum. Bunun içinde bir ihtiyacımdan daha başka portlar da bulunmakta. Bunu atıyorum. Ve burada bir boyut veriyorum arkadaşlar. 25 GB versek yeterli olacaktır. Ve ardından şurada yapacağım çok fazla bir şey kalmadı gibi. Ne yaptık? Makinamıza bir isim verdik. Hangi işletim sistemini kuracağımızı seçtik. Ardından kuracağımız makinenin kapasitesini, speklerini belirledik. Bu makinede 2 CPU, 4 GB RAM bulunuyor arkadaşlar. Key pair'imizi belirledik. Bu key pair olmadan bağlantı kuramazsınız. Makinenize bu anahtarla bağlanıyor olacaksınız. Makine oluşturulduktan sonra nasıl bağlantı sağlayacağınızı da göstereceğim sizlere. Ardından hangi network'te olacağını, hangi security gruba dahil olacağını seçtik ve makinamızın disk kapasitesini belirledik. Hemen ardından da launch instance diyerek makinamı başlatıyorum. Evet, makinam işleme alındı. Hemen EC2 bölümüne gelip burada evet şu an makinam hazırlanıyor arkadaşlar. Bu hazırlanana kadar burada biz security gruplarının ne olduğuna bir bakalım. Security grup bölümüne geliyoruz. Burada az önce bahsetmiş olduğum, benim daha önce açmış olduğum bazı security gruplar bulunmakta. Bunlardan
az önce atamış olduğumuz Lab Web Security gruba giriyorum. Evet arkadaşlar, burada Lab Security grupumuz görünüyor. Buna tıklıyoruz. Ve buraya baktığınız zaman inbound rule ve outbound rules var. Burada bu iki parametre önemli. Aslında inbound demek dışarıdan gelen bağlantılarda hangi portlara izin vereceğimizi işaret eden bir başlık. Outbound ise bu makinenin hangi portlardan hangi IP'lere gidebileceğini gösteriyor. Buraya bakarsanız bütün trafiğe internal'dan external'a giderken eni all ve bütün internet olarak seçmişim. Yani bu makinenin internete çıkışında herhangi bir kural ya da herhangi bir engel bulunmamakta. Fakat dışarıdan bu makineye gelen trafiklerde şurada görmüş olduğunuz IP adreslerine ve portlara izin vermişim. Ben burada özel spesifik bir IP belirtmedim. Çünkü bu web yayını yapacak ve test ortamında olan bir makine. Bu yüzden dolayı tüm internetten şu görmüş olduğunuz portlardan bir istek gelirse bu makineye bunları kabul et şeklinde bir kural yazmış oldum. Bunu çok simple bir firewall kuralı gibi düşünebilirsiniz. Daha önce firewall kullandıysanız, yönettiyseniz oldukça benzer bir mimari var AWS üstünde de. Burada bizim ihtiyacımız olan portlar neydi arkadaşlar? 8080 ve 8000 ve şurada bir yerde 22. portumuz olacak. 22 ve 9000 portu. Bu portlar eğer sizde açıksa projemiz için yeterli olacak. Dilerseniz bu şekilde genel bir grup oluşturabilir ya da direkt ihtiyacınız olan projeye özel security gruplar da kendi yönetiminize göre oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi makinamıza gidip bakalım. Evet, makinamızın hazırlandığını ve hazır olduğunu görebiliyoruz. Şimdi hemen şurada benim Mac kullandığım için bir terminalim var. Hemen şurada şöyle size key'imi göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada bir lab key'im var. Bu key ile bağlanıyor olacağım. Bu key ile bağlanmak için yapmanız gereken bu işlemi Windows, Linux ya da Mac hiç fark etmez. Hepsinde aynı şekilde bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Bir Amazon EC2 Instance'a SSH yapmanın en basit formülü hemen şurada size kendisi tarifliyor aslında. Hemen makinamızın bir detayına gidelim. Connect kısmına geliyoruz. Burada SSH Client bölümü var arkadaşlar. Öncelikle LabPem yani sizin oluşturduğunuz key dosyanıza bir okuma, yazma ya da yürütme şeklinde bir izin vermeniz gerekiyor. Bu izni verdikten sonra şu makineye şurada görmüş olduğunuz komutu kullanarak bağlanabilirsiniz diyor. Şimdi burada vermiş olduğu aslında Amazon'un bu makineye atamış olduğu public DNS adresi arkadaşlar. Amazon oluşturduğunuz her makine için bir public IP adresi ve şurada görmüş olduğunuz formatta makinenin adı, makinenin IP'si ve bulunduğu zone şeklinde bir isimlendirme ile bu makineye bir DNS atar. Dilerseniz DNS'ten, dilerseniz de IP adresinden bağlantı kurabilirsiniz. Şimdi ben bunu şu şekilde kullanıyorum. Siz de böyle kolaylıkla kullanabilirsiniz. Sudo diyorum. Hemen ardından SSH boşluk i dememin sebebi import olmasından kaynaklanıyor. SSH bağlantısına bu PEM dosyasını import ederek Ubuntu user'ımla az önce kopyalamış olduğum IP'ye bağlantıyı gerçekleştir diyor. Hemen bunun içinde bir key var. Bunu lokalde fingerprint parmak izi olarak yazayım mı diyor lokalime. Evet deyip geçiyoruz burayı. Ve ardından gördüğünüz gibi makinamıza bağlantı kurmuş olduk. Şimdi burada kurulum yapmamız için gereken ayrı bir adım var. Şimdi kurulum için ihtiyacımız olan bir root hesabına çıkmak ki birçok engele takılmayalım ve istediğimiz bütün engine'leri sorunsuz bir şekilde kurabilelim. Bunun için sudo su komutunu kullanıyorum arkadaşlar. Hemen burada makinamın performansını ben takip etmek için şöyle bir şeyler yapacağım. Tmax diye bir uygulamamız var. Tmax'i çalıştırıyorum. Ctrl B'ye basıyorum ve tırnak işaretiyle ekranımı bölüp burada ufak bir analiz yapacağım. Buraya HTOP uygulamasıyla makinamı monitör modda açıyorum. Hemen
alta geçip bütün çalışmalarımı burada yapacağım. Bunu siz yapmak zorunda değilsiniz ama makinenin işlemler sırasında ne kadar performans harcadığını ve bu makinenin kapasitesini gözlemlemeniz için açık bırakıyorum arkadaşlar. Burada hem canlı olarak makine performansını takip edebilir hem de makinenin nasıl çalıştığını, nelere nasıl reaksiyon gösterdiğini görebilirsiniz. Evet, şimdi hemen makalemize tekrar dönüyoruz. Burada ne yaptık? Ubuntu makinamızı kurduk. Ve ardından Jenkins CI/CD ile aracımızı kurmamız gerekiyor. Hemen makalede olduğu gibi ilerlemeye devam ediyoruz. Burada Java kurulumu yapmamız gerekiyor. Jenkins'in kurulum için ihtiyacı olan en önemli modüllerden biri Java. Çünkü Jenkins Java ile yazılmış arkadaşlar. Hemen kodumu kopyalıyorum. Geliyorum ve buraya yapıştırıp Java'nın kurulumunu başlatıyorum. Bu kurula dursun. Hemen ardından ne yapacağımıza bakıyoruz arkadaşlar. Java kurulumu tamamlandıktan sonra Jenkins'i aşağıdaki komut bölümünü kopyalayarak direkt kurulum işlemini başlatabiliyoruz. Hemen şurayı kopyalıyorum. Bakalım kurulmuş olmalı. Yok, devam ediyor. Burada yukarıda gördüğünüz gibi bu kurulumların 2 core'luk CPU'ya sahip bir makinede ne kadar kaynak tükettiğini de canlı olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok RAM tüketmiyor fakat 2 CPU'da %40 bantlarında kullanılır durumda şu an. Yani daha bu makinede herhangi bir feature, herhangi bir operasyon çalışmıyor. Bunun üstüne ne kadar çok job, ne kadar çok entegrasyon yaparsanız o kadar çok bu makine performans istiyor olacak. Ona göre kapasite planlamalarınızı hesaplamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi şu an kurulumu tamamlandı. Hemen ardından az önce kopyalamış olduğum Jenkins kurulum komutlarını yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum ve Jenkins'in kurulmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Jenkins uygulamamız şu an kuruldu. Servisimiz up durumda. Hemen buradan Ctrl C diyerek çıkış yapıyorum. Ve kurulum adımında nerede olduğumuza hemen bakıyorum. Ne yaptık? Jenkins'in kurulumunu gerçekleştirdik. Hemen ardından Jenkins artık bağlanılabilir durumda. Sunucumuzun IP'si ve sonuna 2 nokta üst üste 80-80 koyarak Jenkins sunucumuza bağlanıyor olacağız. Hemen şuradan makinamızın IP'sini kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi şu an Jenkins ayakta. Hemen Jenkins'te bir hesap oluşturmam gerekiyor. Bu ekranda bana bir yol veriyor. Burada aslında Jenkins ilk kurulduğu zaman kendisine bir adet password atıyor arkadaşlar. Bunu sizden hemen almanızı söylüyor. Buraya bunu yapıştırıyorum. Cat komutuyla görüntülüyorum bu dosyanın içeriğini. Hemen buradaki password'ümü alıyorum ve bir sonraki adımda Jenkins kurulumunu başlatıyorum. Kendisi burada gerekli olan bütün feature'ları kuruyor olacak. Bu adımdan sonra bizi parola belirleyeceğimiz bir ekran karşılayacak arkadaşlar. Bu işlem bittikten sonra burada bir hesap verip ardından login olacağım bilgileri giriyor olacağım Jenkins sunucuma. Şimdi bu işlemin bitmesini bekleyeceğiz. Bakalım bu işlem burada ne kadar kaynak tüketiyormuş. Evet, yavaş yavaş RAM kullanımının artmaya başladığını görüyorsunuz. Evet, bir isim vermemi istiyor. Ben kendi adımı veriyorum. Buraya bir parola belirliyorum. Parolamın tekrar doğrulanmasını istiyor. İsim ve bir mail adresi girmemi istiyor. Evet, şu an gördüğünüz gibi bağlantı adresimi bana söyledi. Save and finish diyerek Jenkins'imin ekranına bağlantımı kuruyorum arkadaşlar. Evet, bu ekrana kadar geldiysek her şey harika demektir. Şimdi bir sonraki adımımızda neler varmış hemen ilerleyerek bakalım. Öncelikle Jenkins'e bir eklenti kuracağız. Neden? Bizim projemizde bir SonarCube uygulaması olacak. Bunun için de Jenkins'e entegre edebilmemiz gerekiyor. Bu entegrasyonlarsa Jenkins'in içerisinde bulunmayıp dışarıdan çekebildiğimiz eklentiler, pluginler olarak karşımıza çıkıyor. Jenkins bu konuda oldukça donanımlı bir araç ve hemen hemen ihtiyacınız olabilecek birçok şeyle entegrasyonu ve eklentisi bulunuyor. Şimdi burada erişebileceğimiz pluginleri arıyoruz. Buraya hemen bir SonarCube diyoruz. Hemen yukarıda SonarCube Scanner geldi. Tıklayıp install diyoruz arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi burada Available erişilebilirleri seçiyoruz plugin olarak. Hemen şuradaki SonarCube'ü seçtik. Ardından paketimizin kurulumunun şurada bittiğini görüyoruz. Eğer burada herhangi bir uyarı ya da ibare yoksa aşağıdaki Restart check'ini tıklamanıza gerek yok. Bunu tıkladığınızda Jenkins sunucu kendini restart eder servis olarak. Tekrar login olmanız gerekir. Eğer paketler restart istemiyorsa buna ihtiyaç yok demektir. Hemen ekranıma geliyorum. Şimdi Jenkins'te ilk projeyi oluşturma adımına geldik. Burada oluşturacağımız şeyin adı Auto Pipeline olacak. Hemen şurayı ben kopyalıyorum. Oluşturacağımız proje için de Freestyle Project demişiz. Hemen şuraya geliyorum. New Item. İsmini verelim. Ve hemen şurada Freestyle Project'i seçiyorum. OK diyerek ilk projemi oluşturuyorum. Evet arkadaşlar, şu an ilk projemizi oluşturduk. Ve bu projenin içerisini doldurmaya başlayacağız. Bunun için hemen makalemden kopmadan devam ediyorum. Ne demişiz? Burada Sonar Code Management'a gidip Git bölümünde hangi repodan hangi dosyaları çekeceğimizi Jenkins'imize belirtiyoruz. Source Code Management. Burada Git seçeneğini seçiyoruz. Repository'yi giriyoruz. Repository'm public bir repo olduğu için herhangi bir credential bilgisine ihtiyacım bulunmuyor arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey girmiş olduğunuz reponun bağlantısının ne olduğu. Yani şu bölüm main mi master mı? Genellikle bu ikisinden biri olur. Bizim projemizde de buranın main olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen şurada master olan kısmı main olarak değiştiriyorum. Ne demişiz burada? Hemen ardından şu kısmı değiştir ve save edip bu projeyi bir çalıştır bakalım ne sonuç verecek. Save diyorum. Hemen ardından build now diyerek dosyalarımın bu job'ımın çalışmasını sağlayacağım. Job'ım çalıştığı zaman şurada görmüş olduğunuz workspace bölümüne benim Git repomdaki dosyalar indirilmiş olacak. Hemen job'ımı start ediyorum. Bir 30 saniye sonra burada gördüğünüz gibi build edilmeye başlıyor job'um. Evet, şurada yeşil tik görüyorsanız her şey yolunda demektir. Detayına gidip bakalım. Yeşil tikin üstüne tıkladığınızda bunun konsol output'unu görürsünüz arkadaşlar. Burada ne yaptığını adım adım Jenkins'in loglarını görebiliyorsunuz. Burada Workspace'e bizim Auto Pipeline projemizin içerisine git clone komutunu çalıştırarak bizim repomuzu çekmiş, bunu extract etmiş ve işlemi başarıyla tamamladığını söylüyor. Şimdi bakalım ne yapmış aslında bu kod çalıştığında. Gördüğünüz gibi benim Git Hub repomdaki bütün dosyalarımı olduğu gibi çekerek Jenkins sunucumun üstüne aktarmış oldum. Artık birinci adımı geçmiş durumdayız. Hemen topolojiye gidiyoruz tekrardan. Topolojimizde ne vardı? Jenkins'imiz GitHub'dan dosyaları buraya çekecekti. Şu an dosyaları çekti. Şimdi ikinci step'teyiz. İkinci step'imizde ne var? Bu dosyaları SonarCube analiz uygulamasına sokup bunun içerisinde zararlı bir kod var mı, yok mu? Bunun analizini yaptırmamız lazım. Şimdi makalemize dönüyorum tekrardan. Hemen ardından ne yapmamız gerekiyormuş? Evet, öncelikle SonarCube'u kurmak için Docker'ı kurmamız gerekiyor. Çünkü SonarCube'umuz bir konteyner olarak çalışacak bu sunucu üstünde. Hemen kodumu kopyalıyorum. Tekrar geliyorum. Makinama CLI'dan bağlanıp Docker engine'imi kurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, Docker engine'im kurulmuş durumda. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata vermedi. Hemen makalemizde bir sonraki adıma ne demişiz? Hemen şuradan Docker'ın versiyonunu da bir check edelim. Gördüğünüz gibi Docker versiyon 24.07 en güncel versiyona yüklemiş durumdayız. Hemen şurada kuracağımız hemen şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışan bir konteynerim bulunmuyor. Şimdi bu makine üstünde SonarCube uygulamasının konteyner imajını up ediyor olacağım. Hemen şuradan kopyalıyorum ve SonarCube uygulamamı 9000 portundan başlatmasını söylüyorum. Şimdi SonarCube
benim makinamda imaj olarak bulunmuyor. Docker hemen gidip ilgili repository'den SonarCube uygulamamı çekiyor, makineye indiriyor, ardından Docker üstünde up ediyor. Şimdi aynı komutu çalıştırdığımda gördüğünüz gibi SonarCube uygulamasının 9000 portu üstünden publish olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen sonraki adımımızda ne varmış? SonarCube sunucumuza bağlanalım diyor. Hemen ne yapıyoruz? IP'mizi alıyoruz şuradan. Portumuz 9000. Evet arkadaşlar, SonarCube uygulamamız şu an up oldu. Hemen makaleye gidiyorum. Benden ne yapmamı istiyor? Default username password adminmiş. Bir sonraki adımda da parola belirlememi istiyor. Okey. Hemen eski parola admin. Kendime yeni bir parola belirliyorum. SonarCube'e login olurken kullanacağım bir parola arkadaşlar bu. Onu yazamadık. Evet, şu an SonarCube uygulamam ayakta ve entegrasyona hazır durumda. Hemen bakalım bir sonraki adımda ne yapıyormuşuz. Hemen buradan bize manuel bir uygulama oluşturacağımızı ve oluşturacağımız projenin adını oluşturulacak yeni analiz uygulamasına vermemizi istiyor. Manuel diyorum ve Jenkins'te oluşturduğum projenin aynı ismini veriyorum. Setup diyorum. Bir sonraki adımda bu bir Jenkins uygulaması olduğu için Jenkins ikonuna seçerek ilerliyorum. Şimdi bu bir GitHub uygulaması. GitHub'a tıklıyorum. Ardından Configure Analysis. Ardındansa Continue diyorum. Tekrar Continue diyorum. Ve burada bunun ne projesi olduğunu seçiyorum arkadaşlar. Bu Jenkins file ne file'ı, ne dosyası olacak? Bu her şey olabilir şu an. Özel bir Maven kullanmıyorum ya da bir .NET projesi değil. Basit, simple bir HTML proje. Bu yüzden dolayı Other seçeneğini seçerek karşıma gelen bu ekranda en önemli kısmı şimdi gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar şimdi burada Finish Tutorial diyerek bu ekranı bitireceğiz ama bitirmeden önce şurada görmüş olduğunuz key bizim için önemli. Çünkü SonarCube entegrasyonu bu key ile yapılıyor olacak arkadaşlar. SonarCube'de iki parametre vardır. Bir tanesi projeyi oluşturduğunuz SonarCube'un size vermiş olduğu key. Diğeri ise birazdan oluşturacağımız User Access Token'dur. Şimdi bunu hemen bir yere kaydediyoruz. Şuraya hemen SonarCube bilgisi SonarCube key diyorum. Finish tutorial diyorum. Hemen ardından bakalım bize ne demiş. Şu işlemleri bitirdik, yaptık. Tamam. Şurada bahsettiğimiz kırmızıyla böyle yazılı olan alanı aldık. Evet, şimdi SonarCube token yapılandırması. Öncelikle account bölümüne gidiyorum ve SonarCube token adında bir tane token oluşturuyorum buraya. Aslında burada SonarCube token olmayacak. Bu Jenkins token olacak arkadaşlar. Bunun için hemen SonarCube'umuza gidiyoruz. My Account bölümüne geliyorum. Biraz yukarı çıktığınız zaman sağ üst bölümde Security'yi göreceksiniz ve bu Security içerisinde gördüğünüz gibi Tokens bölümleri boş. Token bölümüne bu token'u ben neresi için oluşturuyorum? Tabii ki Jenkins sunucum için oluşturuyorum. Peki bu token nerede kullanılacak? Sadece bir proje için seçebilirsiniz ya da bir user için seçebilirsiniz. Ben bütün proseslerde kullanabilmek için Global Access Analyze Global Analyze Token'ı seçiyorum. Ve bunun süresini 30 gün olarak belirliyorum. Dilerseniz burada 90 gün, 1 yıl ya da never expire yani hiçbir zaman dolmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Hemen buradan generate diyorum. Evet, buradan token'umuzu da aldık. Bunu da kaydediyorum. Bunları bir yere kaydediyoruz. Birazdan bunları kullanıyor olacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi token'umuzu da aldıktan sonra bunu SonarCube'e tanımlamamız lazım. Hemen
Yapmamız gereken adıma geçiyoruz arkadaşlar. Sonar kübümüze bağlandık. Dashboard'a gidiyoruz ve burada Manage Jenkins diyoruz. Jenkins'in bu tür entegrasyonlar için hesap tanımladığımız ve bu hesabı da daha sonra başka objelerle, başka şeylerle ilişkilendirdiğimiz Credentials bölümü var. Credentials'a tıklayarak bu hesabı ekleyeceğiz şimdi. Şimdi sistem ve global var. Bizim yapacağımız işlem global sekmesi altında. Global'e tıklıyoruz. Add Credential ve buraya username password değil secret text seçeneğini seçerek bir token bilgisini kaydediyor olacağız. Bakalım makalemizde nasıl ilerlemişiz. Global'i seçtik. Bu bölüme geldik ve buradan secret text'i seçtik ve buraya Sonar credential bilgisini girmemizi istiyor. Öncelikle şunu yazıyorum ve ardından az önce token bilgisini almış olduğum, yapıştırmış olduğum bu token'u secret bölümüne yapıştırıyorum. Burası yıldızlı görünecek arkadaşlar. Çünkü bu gizli bir token. Yani daha sonra biri bu credential bilgisini açarsa bunun içindeki token bilgisine erişemiyor olacak ve başka bir yere taşınamıyor olacak. Bu güvenlik açısından oldukça önemli bir parametre. Evet, secret text bunun sistemde görüneceği ismi Sonar Credential olacak ve create diyerek kaydediyorum. Token'umuzu oluşturduk. Oldukça güzel, harika. Şimdi sonar kübümüzü Jenkins'imize tanımlamamız lazım. Bunun için araçlar bölümüne gideceğiz ve burada sonar kübümüzün entegrasyonuna başlıyor olacağız. Dashboard, Manage, Tools bölümüne geldik. Burada hemen sonar küp scanner olacak. Evet, sonar küp scanner installation. Biz zaten bunu yüklemiştik makinamıza. Fakat buraya bir isim vermemiz lazım. Bu verdiğiniz ismin bir önemi var arkadaşlar. Burada tanımladığınız isimler pipeline'larda kullandığınız isimler. O yüzden dolayı isimlendirmelerinizi verirken buralara dikkat etmenizde oldukça fayda var. Şimdi burada ne demişiz? Sonar scanner olarak isimlendirmemizi söylemişiz. Ve burada kullanacağımız versiyon SonarCube'ün şu an erişebildiği repositorisindeki en güncel versiyonunu Jenkins'imize yüklemesini ve kullanmasını istiyoruz. Bunu kaydedip çıkıyoruz. Hemen bir sonraki adımda sistem menüsüne geçip az önce araçlarda yani Tools'ta eklediğimiz SonarCube'ün hangi sunucuda olduğunu belirleyeceğiz. Yani bakalım ne demişiz burada. Hemen sisteme geldik. Evet, şimdi şöyle düşünün. Burada yapmış olduğumuz tanımlamanın esas amacı sonar küp bu makine üstünde olmayabilir. Sizin başka bir sunucunuzda olabilir, başka bir konteyner üstünde olabilir, başka bir IP'de olabilir. Bunu siz farklı bir yerde konumlandırmış olabilirsiniz. Hatta birkaç tane farklı SonarCube sunucunuzda olabilir. Bu yüzden dolayı bunların her birini Jenkins sunucusuna ayrı ayrı tanımlamanız lazım. Şimdi ben hemen şurada add SonarCube diyerek bu makineye SonarCube'ümü tanımlayacağım. Şimdi ben burada şöyle bir trik kullanıyorum arkadaşlar. SonarCube'um ismine Sonar Server diyorum. SonarCube'üm benim zaten Jenkins'te aynı makinam üstünde. Dilersem şu public IP'yi yazıp buraya yazabilirim. Fakat public IP'mi yazıp ekleyebilirim. Fakat makinanız şu an Elastic IP'ye sahip olmadığı için her restart olduğunda geri programı güncellemeniz gerekir. Ya da bu makineye sabit bir IP vermeniz gerekir. Ya da makinenin IP'sini daha sonra değiştirdiniz. Tekrar gelip burada düzenlemeniz gerekir. Bunu engellemek için ben buraya localhost diyorum. Çünkü localhost dediğim zaman zaten bunun kendi IP'sine dönmüş olacak. Localhost'u da doğrudan SonarCube'e yönlenmiş olacak. Bu yüzden dolayı buraya http localhost 9000 bilgisini giriyorum. Ve SonarCube'a az önce oluşturmuş olduğum SonarCube token'u ile bağlantı kurması için şuraya hesap tanımlamasında Authentication token bilgisini seçiyorum.
Hemen ardından bakalım. Tanımlamamız bu kadarmış. Burada save diyerek çıkıyorum ve burada bir sonraki adımda SonarCube'un bize test aşamasına nasıl geçeceğimizi tarifliyoruz. Evet, kaydettik arkadaşlar. Şimdi SonarCube'umuzu projemize tanımlayacağız. Bunun için Jenkins'te projemizi açıyoruz. Configure diyoruz. Açmış olduğumuz bölümde Build Steps bölümüne geliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar Build Step bölümünde eklediğiniz her eklenti buraya ayrı bir menü olarak gelir. Biz az önce Tools bölümünde SonarCube eklentisini eklediğimizde şu görmüş olduğunuz Execute SonarCube Scanner oluşturduğumuz projelerin içerisinde ilişkilendirilebilir duruma geldi. Şimdi bunu projemizle ilişkilendiriyoruz. Gördüğünüz gibi Execute SonarCube Scanner. Execute demek bu makinenin içerisinde çalıştırılacak kod demek. Biz bir önceki adımda ne yapmıştık? Projemiz için bir key almıştık. Bu key'i kopyalıyorum ve Analysis Properties bölümüne yapıştırıyorum. Hemen makaleme dönüyorum. Şimdi makalemde ne yapmışız? Hemen Building Triggers'a gelmişiz. SonarCube'ümüzü eklemişiz ve ilgili alana az önce eklemiş olduğumuz key'imizi koymuşuz. Şimdi bunu biz de ekledik ve save diyerek kaydedelim bu işlemi. Evet, şimdi ikinci adım olan analizi görüntüleme. Şimdi build now diyerek hem kodumuzu tekrar çekelim hem ardından SonarCube uygulamamıza gönderip kodumuzun kalitesini görüntüleyelim. Şurada gördüğünüz gibi şu an hala işlem gerçekleşmekte. Evet, gördüğünüz gibi ikinci yeşil tikimizi de aldık. Buraya tıkladığım zaman hemen koduma baktığımda gördüğünüz gibi kodum şurada SonarCube'ün prosesine girmiş durumda. SonarCube'den çıkan yanıt birazdan SonarCube'ün ekranında görünüyor olacak. Bakın şurada sonucu localhost SonarCube'ün dashboard'unda auto pipeline'da görebilirsiniz diyor ve işlemi başarıyla tamamladım diyor. Harika. Şimdi SonarCube'ümüze geliyoruz. Bakalım SonarCube'ümüzde karşımızda ne var? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kodum auto pipeline olarak bir analizden geçmiş. Hemen detayına gidiyorum. Yapmış olduğu analizde herhangi bir bulgu bulmamış. Oldukça güvenli olduğunu söylüyor. Herhangi bir anomali yok diyor. Şuraya baktığınız zaman daha detaylı bir takım analizleri görebilirsiniz. Bir kodu 3-5 kere analize soktuğunuzda buradaki değerlerin de bir grafik oluşturmaya başladığını görüyor olacaksınız. Örneğin bazı iyileştirmeler yaptığınız puanınızın değiştiğini görüyor olacaksınız burada. Bu bölümde işte kaliteyi tek tek inceliyor olacaksınız. Büyük bir proje yaptığınızı varsayın. Her güncellemede kodu bu grafiğin ve buradaki kalite standartlarının değiştiğini göreceksiniz. Şurada koda dair bir takım analizler yapıyor bize. İşte kaç tane CSS kodumuzun içinde satır var, kaç tane satır indeks HTML'de var gibi bize basit bir seviyede kod calculate işlemi de gerçekleştiriyor. Burada activity ile alakalı hangi zamanlarda bu işlemin yapıldığına dair bir günlüğünü de görüntüleyebilirsiniz. Yani SonarCube'den geçen analiz çıktıları bu şekilde karşınıza gelecek arkadaşlar. Şimdi hemen makalemize tekrar dönüyoruz. Bu işlemi de başarıyla tamamladık. Şu ana kadar yaptığımız çalışmada Jenkins'imiz ne yaptı? GitHub'dan logomuzu çekti. Çekmiş olduğu logo SonarCube'e soktu. Şimdi son bir adım kaldı. Bu son adımda çekmiş olduğumuz ve analizden geçirmiş olduğumuz kodumuzu Docker üzerinde up edeceğiz. Bunun için hemen bakalım sıradaki stepimizde ne varmış. Docker Project Run adımını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bunun için hemen projeme gidiyorum tekrardan. Jenkins üzerinde ve burada projemin configure bölümüne geliyorum. Tekrardan build step bölümüne geliyorum. Şimdi burada az önce biz SonarCube tanımladık. Şimdi farklı bir tool'u kullanacağız. Bu da execute shell.
Hemen buna tıklıyorum. Bu şu işlemi yapacak arkadaşlar. Jenkins host üstünde sanki ben şuradan CLI'yi açtım da buraya bir takım komutlar yazmışım gibi çalıştıracak. Bunu da biz bu bölümde yapıyor olacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki satırdan oluşan kodumuz bulunuyor. Şimdi bunun ne olduğunu hızlıca burada beraber bakarak inceleyelim. Şimdi bir Docker dosyasını build etmenin kodu docker build-t ve açmış olduğu hangi isimde oluşturmak istiyorsanız imajınızın adını veriyorsunuz ve ardından nokta işaretini koyarak dosyanızı imaj haline çeviriyorsunuz. Ardından çevirmiş olduğunuz imajı da aşağıdaki şu görmüş olduğunuz komutla up edeceğiz. Ne yapıyoruz? Detach modda 8000 portundan ismini first website diyerek my website imajından derle demiş oluyoruz şu an. Buradaki adımıza tekrar bakalım. Şimdi kaydediyorum ve tekrar çalıştıracağım. Evet, kodum çalışmaya başlıyor. Bakalım başarıyla tamamlanacak mı? Evet, şu an bir hata verdi. Hatayı neden verdiğine bir bakalım. Tıklıyorum. En alta kadar gidiyorum. Bakın, burada ne diyor? Permission deny diyor. Bunu demesinin sebebi arkadaşlar Docker Engine dosyasını şu an bu account'un çalıştırmaya yetkisi yok. Bunun için hemen şurada görmüş olduğunuz kodu çalıştırmanız lazım. Bakın buraya not olarak da eklemiş durumdayım. Hemen şunu alıyorum. Sudo cmod ve şuraya kadar olan kısmı alıp Jenkins sunucumda çalıştırıyorum. Şimdi tekrardan çalıştıracağım job'umu. Bu seferki beklentimiz successful bir şekilde bitirmesi. Evet. Gördüğünüz gibi şu an job'um başarıyla tamamlandı. Bakın şu an hemen şu kısma dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın şu an imajı şurada imajı indirdi, imajı build etti, paket haline getirdi. Sonrasında imajımı şurada görmüş olduğunuz komutla up etti. Hemen bunun kontrolünü yapalım. Docker ps-a diyerek up olan konteynerlarıma bakıyorum. Bakın şu an my website konteyneri up olmuş durumda ve 8000 portundan yayın yapıyor. İsmi ise first website. Hemen bunun çalışıp çalışmadığını test etmek istiyorum. Ctrl C diyorum ve şuraya 8000 portu üstünden erişiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu an projemizi tüm adımlarıyla başarıyla gerçekleştirdik arkadaşlar. Hemen şöyle basitçe bir health check yapalım. Neler yaptık? Öncelikle bir Ubuntu makinesinin kurulumunu gerçekleştirdik. AWS üzerinde. Bunun üzerine Jenkins kurulumu gerçekleştirdik. Sonrasında Docker kurulumunu yaptık. Jenkins serverımızın üzerine SonarCube uygulamamızın kurulumunu yaptık. Sonrasında developer biriminin yazmış olduğu Git reposundaki CI/CD aracımıza indirmiştik zaten bir önceki aşamada. Jenkins aracımızla SonarCube'e gönderdik kodumuzu, analizi çıkarttık. Sonrasında da hemen dosyamızı Docker file'ı kullanarak Docker ile imajlaştırıp sonrasında publish ettik. Yani Amazon üstünde bir Medium Machine kurduk. Security grupları check ettik.
ve bütün projeyi görmüş olduğunuz gibi şu an tamamlamış durumdayız. Bu şekilde simple bir operasyonu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video kaydı ve içerikler sizlere yardımcı olur. Bir başka makalede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.